Herkese merhabalar. Şirketlerin finansal dünyasına birlikte göz attığımız yayınımıza hoş geldiniz. Bu tür analizleri kaçırmamak için kanalımızı takip etmeyi düşünebilirsiniz. Bugün sizin için mercek altına aldığımız şirket, hepimizin yakından tanıdığı Ülker Bisküvi Sanayi AŞ. Elimizdeki veriler şirketin son 10 çeyreğini kapsayan finansal tabloları ve en güncel faaliyet raporu. Amacımız da bu verilere dayanarak ülkenin finansal sağlığını ve gidişatını anlamanıza yardımcı olmak. Ama başlamadan çok önemli bir notumuz var. Burada duyacaklarınız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımıyor. Biz yalnızca bize sağlanan verileri yorumluyoruz, onu en başta belirtelim. Hazırsanız ülkenin rakamlarına yakından bakalım. Evet, bugünkü görevimiz Ülker'in bu son 10 çeyreklik finansal yolculuğunu bir karşılaştırmak. Özellikle de son dönemin finansal tablosunu biraz didik didik etmek diyebiliriz. Verilere baktığımızda yani ilk bakışta parlak gibi görünen ama derine inince bazı soru işaretleri barındıran oldukça ilginç bir manzarayla karşılaşıyoruz aslında. Gerçekten de. 80 yıllık bir dev, pazar lideri. Gelir tablosuna bakınca ilk izlenim oldukça pozitif. Son 10 çeyrekte hasılat, yani satış gelirleri 17,3 milyar TL'den 51,6 milyar TL'ye kadar istikrarlı bir şekilde artmış görünüyor. Brüt kar marjı da, yani satılan malın maliyeti düşürüldükten sonra kalan karın satışa oranı %30-31 bandında sabit kalmış gibi. Bu da önemli. Bu, artan maliyetleri bir şekilde fiyatlara yansıtabildiklerini düşündürüyor, değil mi? Kesinlikle operasyonel tarafta da yani şirketin ana işinden elde ettiği kar, esas faaliyet karı dediğimiz kısım 3,2 milyar TL'den 8,6 milyar TL'ye yükselmiş. Buraya kadar her şey yolunda gibi duruyor ancak madalyonun diğer yüzüne yani bilançoya ve özellikle nakit akışına baktığımızda işin rengi biraz değişiyor. İşte zurnanın zırt dediği yer burası diyebiliriz. 2025'in ikinci çeyreği itibariyle şirketin katlandığı finansman giderleri, yani borçlar için ödediği faizler tam 11,6 milyar TL'ye ulaşmış. Bakın bu rakam aynı dönemdeki 8,6 milyar TL'lik esas faaliyet karından daha yüksek. Yani başka bir deyişle şirket ana faaliyetlerinden kazandığından daha fazlasını borç faizlerine harcıyor. Bu durum sürdürülebilirlik açısından önemli bir alarm sinyali aslında. Kazandığından fazlasını faize vermek, bu gerçekten çok çarpıcı. Peki bu yüksek finansman giderleri bilançoya nasıl yansıyor? Varlıklar artarken riskler de mi tırmanıyor? Aynen öyle bir durum söz konusu. Toplam varlıklara bakıyoruz. 41,3 milyar TL'den 121,7 milyar TL'ye fırlamış. Neredeyse 3'e katlanmış. Ancak bu büyümenin motoru ne diye baktığımızda karşımıza büyük ölçüde stoklardaki artış çıkıyor. 5,5 milyar TL'den 23,5 milyar TL'ye. Ve ticari alacaklar. 9,5 milyar TL'den 26,5 milyar TL'ye. Yani depo dolu ama rafta bekliyor ya da satılmış ama parası gelmemiş gibi bir durum mu? Evet, yani nakidin biraz verimsiz alanlarda kilitli kalabileceğini işaret ediyor bu durum. Daha da önemlisi borç tarafı. Yani toplam yükümlülükler 32,6 milyar TL'den 83,3 milyar TL'ye çıkmış. Özellikle bir yıl içinde ödenmesi gereken kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış çok dikkat çekici. 33,9 milyar TL'den 58,4 milyar TL'ye sıçramış. Hmm. Şirketin kısa vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranlardan cari oranın 2,27'den 1,45'e gerilemesi de zaten bu riski teyit ediyor. Üstüne bir de yaklaşık 11,1 milyar TL'lik net döviz açık pozisyonunu ekleyince kurdaki dalgalanmaların yaratabileceği risk de cabası tabii. Anlıyorum. Yani gelir var, kağıt üzerinde faaliyet karı da artıyor ama bilançodaki bu tablo aslında paranın kasaya pek de girmediği anlamına mı geliyor? Nakit akışında durum ne peki? Tam olarak bu noktaya değinecektim. Nakit akım tablosu, finansal sağlığın belki de en net göstergesi. Şimdi, Ülker'in işletme faaliyetlerinden nakit akışı son iki çeyrekte, yani 2025 ilk çeyrek ve ikinci çeyrekte sırasıyla -5,7 milyar TL ve -4,4 milyar TL olmuş. Eksi mi? Evet, eksi. Yani şirket ana faaliyetlerinden nakit yaratmak bir yana resmen nakit tüketmiş. Neden? Çünkü kar, tahsil edilemeyen alacaklarda ve satılamayan stoklarda sıkışıp kalmış görünüyor.
Bu nakit açığı da şirketi sürekli yeni borçlanmalara itiyor haliyle. Nitekim son çeyrekte finansman faaliyetlerinden yani yeni borçlardan 11,9 milyar TL nakit girişi sağlamışlar. Şirket adeta bir yandan kazanırken diğer yandan operasyonlarını döndürmek için borçlanmak zorunda kalıyor gibi bir tablo var. Peki bu finansal tabloya rağmen piyasanın ülkere bakışı ilginç. Yani analistlerin çoğu al tavsiyesi veriyor ve hatta 265 TL gibi yüksek hedef fiyatlar konuşuluyor. Burada bir çelişki, bir kopukluk yok mu sizce de? Bu konuda sizin düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizimle paylaşırsanız seviniyiz doğrusu. Bu durum işte piyasa algısıyla temel finansal gerçekler arasında potansiyel bir ayrışma olduğunu gösteriyor. Analistler muhtemelen markanın gücüne, pazar liderliğine odaklanıyorlar. Bir de şirketin kendi açıkladığı geleceğe dönük hedefler var tabii. %3 ciro büyümesi, %17,5 FAVÖK marjı gibi. Piyasa belki de bu nakit akış sorunlarının geçici olduğunu ve markanın uzun vadeli değerinin baskın çıkacağını fiyatlıyor olabilir. Ancak bu ciddi bir beklenti riski taşıyor. Yani eğer şirket nakit akışını düzeltemezse ve bu finansal baskı devam ederse, piyasanın bu iyimser algısı hızla tersine dönebilir. Dikkatli olmak lazım. O zaman özetlersek, Ülker bir tarafta güçlü marka algısı, pazar liderliği ve büyüyen satışlarla parlak bir resim çizerken, diğer tarafta artan borçluluk, kur riski ve özellikle alarm veren negatif operasyonel nakit akışı gibi ciddi finansal zorluklarla boğuşuyor. Bu verilere bakarak finansal durumun genel olarak bir kötüleşme eğiliminde olduğunu söylemek mümkün görünüyor sanki. Peki sizce çok güçlü bir marka imajı, zayıflayan bu finansal temelleri daha ne kadar süre taşıyabilir? İşte bu üzerine kafa yormaya değer bir soru. Önümüzdeki dönemlerde farklı şirketlerin finansal röntgenlerini çekmeye devam edeceğiz tabii. Özellikle incelememizi istediğiniz şirketler varsa lütfen yorumlarda belirtin, biz de hazırlıklarımızı ona göre yapalım. Bugün bizimle birlikte bu finansal verilere daldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki detaylı analizimizde tekrar buluşmak dileğiyle. Hepinize finansal kararlarınızda başarılar ve bol kazançlar diliyoruz. Hoşça kalın.